Soruyu yeniden tekrar ediyorum. Siz Eftelya Denizci, Can Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Nikah memurunun bana yönelttiği soru kulağımda çınlarken Amir donuk bakışlarıyla bana bakıyordu. Yüzündeki ifadesizlik duygularımı karman çorman ederken Can'ın elimi tutmasıyla kendime geldim. Şimdi ne yapmalıydım? Hayır diyerek Amir'in kollarına mı atlamalıydım, yoksa Can ile yeni bir başlangıç yaparak Amir'siz bir hayat mı sürmeliydim? Hangisi bebeğim için daha iyi olacaktı? Gerçek babasıyla hayatı boyunca büyük bir belirsizlik içinde yaşamak mı? Yoksa manevi babasıyla düzenli ve güvenli bir hayat yaşamak mı? Onun için en iyisi hangisi olurdu? Eftelya, artık bir şeyler söylemen gerekiyor. Can'ın seslenmesiyle mühürlenmiş dudaklarımı aralayıp gözlerimi Amir'den çektim ve mikrofona doğru eğilip cevabımı verdim. Evet diyorum. Bu verdiğim kararın bebeğim için en iyisi olmasını temenni etmekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Onun için en doğru yolu seçmeliydim. Kalbim her ne kadar isyan etse de. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Can'ın en yakın arkadaşları da şahitliklerini onayladıktan sonra imzalar atıldı ve ben artık resmi olarak Can'ın karısı oldum. Evlilik cüzdanını elime veren nikah memuruyla tebrikleştikten sonra ayağa kalkıp Can ile birbirimize sarıldık. Daha sonra salondaki diğer misafirleri de tebrikleştik. Amir uzaktan gözlerini dikmiş bir bana bir karnıma bakıyordu. Şaşkınlığını anlayamamak mümkün değildi. Eftelya, iyi misin? Yüzün kıpkırmızı olmuş. Can'ın seslenmesiyle düşüncelerimden sıyrıldım. Bir elimi yüzümü yıkasam iyi olacaktı. Lavaboya gitmem gerektiğini söyleyip yanından hızla ayrıldım. Buradan bir an önce uzaklaşmak, rahat bir nefes almak istiyordum. Giriş katındaki bayanlar tuvaletini bulduğumda kapalı olan kapısını açarak içeriye girdim ve tekrar kapattım. İçeride kimseler yoktu. Çeşmeyi açarak karnımın izin verdiğince eğildim ve elimi yüzümü makyajıma dikkat ederek yıkamaya başladım. Tam doğrulacağım sırada duyduğum kilit sesiyle korkarak arkamı döndüğümde onu gördüm. Dizlerim titremeye başlamıştı ve arkamı lavabonun mermerine yaslayıp ellerimle sıkı sıkıya mermere tutundum. Yoksa birazdan yere yığılacaktım. Amir gözlerindeki hayal kırıklıklarıyla yanıma doğru gelirken o kırıklar her adımda benim kalbime saplanıyordu. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Aramızda bir nefeslik boşluk bırakana kadar yaklaştı. Ne yapmak istiyordu bilmiyordum. Tek bildiğim bir an önce Can'ın yanına gitmek isteyişimdi. Titreyen ellerimi kaldırarak Amir'i göğsünden ittirmeye çalıştım ama olmadı. Amir bileklerimden tutup beni sürükleyerek duvara yasladı ve iki elimi de başımın arasına birleştirdi. Gözlerine bakamazdım. Bakarsam düşündüğüm ne varsa hepsini öğrenecekti. Bilmesi ikimiz için de kötü olurdu. Can ve benim için. Neden Eftelya? Neden bizi bırakıp Can'ı seçtin? Neden onunla evlendin? Duyduğum soru karşısında afallamıştım. Amir'in bunu sormaya hakkı yok. O seni 7 ay önce terk edip gitti diyordu aklım. Kalbim ise korkarak onu sevdiğimi fısıldıyordu. Peki ya sen Amir? Sen neden 7 aydır bir defa olsun yanıma gelmedin? Ne acılar çektiğimi, neler yaşadığımı bilmiyor musun? Ben senin yüzünden ailemi, Can kardeşimi kaybettim. Sen yoktun. Bu acıya dayanamayıp aylarca hastanede kaldım. Sen yoktun. Kim vardı biliyor musun? Can vardı. Senin yokluğunda o beni sarıp sarmaladı. Şimdi hayatıma bir düzene sokmak için onunla bir adım atıyorum. Sen çıkıp geliyorsun. Git Amir. Şimdi 7 aydır neredeysen oraya git. Sesim ne ara bu kadar yükselmişti bilmiyorum ama Amir'in gözlerinde gördüğüm şey bana olan sevgisi değil, saf nefretiydi. Bileklerimi öyle bir sıkmaya başlamıştı ki bir an koparacak sandım. Canımın acısından sadece yüzümü buruşturuyordum. Ona söyleyecek bir sözüm kalmamıştı. Uzun bir sessizlik hüküm sürerken Amir'in sorduğu soru beni doğruyla yalan arasında bir seçim yapmama zorladı ve ben ilk defa yalanı seçtim. Bile isteye. Bu bebek kimden Eftelya? Can ile evlendiğime göre onun bebeği Amir. Hem bunu sorgulamak sana düşmez. Ben senin dini nikahlı kocanım. Ne koca ama. Düğününün ertesi günü karısını terk edip 7 ay boyunca bir defa olsun gelmeyen sen mi söylüyorsun bunları? Ben büyük bir aptalım. Cin denilen bir varlığa aşık olup onunla evlenebilecek kadar aptalım. Bir açıklama yapmama bile müsaade etmiyorsun. Bundan sonra ne seni istiyorum ne de açıklamanı duymak istiyorum. Git Amir, boşa beni ve çık hayatımdan. Rahat bırak bizi. Olmaz Eftelya. Unuttun galiba. Senin sahibin benim ve şimdi benimle geliyorsun. Amir'in söyledikleriyle içimi bir telaş almıştı. Beni nereye götürecekti? Onunla gidemezdim. Olmazdı. Seninle gelmiyorum Amir. Lanet olsun, çık git hayatımdan. Amir bir eliyle boğazımı sıktı ve dudaklarıyla dudaklarıma esir aldı. Bu sefer öpüşünde aşk yoktu. Sadece onun olduğumu ispatlamaya çalışıyordu. Çırpınmadım. Ondan kurtulmaya da çalışmadım. Çünkü bir yararının olmayacağını çok iyi biliyordum. Sonunda pes edip dudaklarımızı ayıran Amir, yüzünde sinsi bir gülüş ile başımı hızla duvara çarptı. Başım zonklayarak acırken Amir'in son bakışları paniklememe neden oldu. Sonrası ise koca bir karanlıktan ibaretti.
Ne zaman uyanacak Amir? Bilmiyorum Zakir. Sakın Amir. Seni kurtardığıma bin pişman etme. Bu bebeğin senden olup olmadığını öğrenene kadar hayatta, sonrasında Eftalya'ya acımayacaksın. O sana acımadı. Unuttu ve bir insanoğlu ile evlendi. Bunu sakın unutma. Bebek doğunca onu Eftalya'dan alacaksın. Tamam Zakir. Her ne dediysen onu yapmak zorundayım. Biliyorsun. Yeter artık, sus. Duyduğum İbranice konuşmalarla açtım gözlerimi. Bir yatakta yatıyordum. Ellerim ve ayaklarım iplerle sıkı sıkıya bağlanmıştı. Hareket etmek istesem de nafileydi. Amir uyandığımı görünce yavaş yavaş yanıma gelmeye başladı. Arkasında ise boyu 3 metreye yakın siyah tüylü beyaz gözlü bir cin duruyordu. Sonunda uyandın Eftelya. Amir, beni nereye getirdin? Ne olur bırak beni gideyim. Hayır Eftelya. Bebek doğmadan bir yere gidemezsin. Eğer bebek gerçekten canınsa ikimizi de bırakacağım. Ama eğer bebek benim ise onu senden sonsuza dek alacağım. Bir daha bebeğini göremeyeceksin. Dudaklarımla başımı inkar edercesine hayır anlamında salladım. Yapamazdı. Bebeğimi benden alamazdı. Buna izin veremezdim. Bu kötülüğü bana yapamazdı. Gözlerim dolmaya başlarken Amir uzun tırnaklı elleriyle elimi tuttu ve gözlerime bir an olsun eski Amir gibi baktı. Kanmamalıydım. Bana oyun oynuyordu. Şimdi söyle Eftelya. Bebek ikimizin bebeği mi? Hayır, bebek benle canım bebeği. Gözlerimi karşıya dikip Amir'e bakmamaya çalıştım. Bakarsam bebeğimi kaybedecektim. Siyah cin Amir'e seslenip birkaç şey söyledikten sonra ortadan kayboldu ve ikimiz baş başa kaldık. Eli hala elimi tutuyordu ve dayanma gücümü gitgide tüketiyordu. Daha fazla dayanamayıp yastığa başımı geri yaslayıp gözlerimi kapattım. Böylesi daha iyiydi. Amir derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. Bundan tam 7 ay önce belki de en mutlu cindim Eftelya. Bir insan da olsa sevdiğim kadına kavuşmuştum. O geceden sonra seni evine bıraktım ve evime geri döndüğümde kardeşim, annem ve babam gözlerimin önünde Cühen ve İfrit tarafından katledildi. İfrit Cühen ile birlikte senin aileni gözlerinin önünde işkence ede öldürdüklerini söylediklerinde ilk başta inanmadım. Seni hastanede yatarken gördüğümde doğruyu söylediklerini anladım. Yanına gelmek istedim ama bırakmadılar. Kabilemin başında olan cin senin hayatına beni tehdit etti. Benden güçlüydü. Eftelya, karşı gelemedim. İçimdeki acı intikam duygusuyla gitgide büyürken ilk olarak şahalara musallat oldum. Ondan bu büyüyü bozması için Hasan Hoca'ya gitmesini istedim ama yapmadı. Ben de rüyalarımda ona çeşitli işkenceler yaptım. Gündüz bile olsa rahat bırakmadım. Sonunda ikna edemeyince gitgide delirttim ve akıl hastanesine kapattırdım. Sonra Hasan Hoca'ya gidip büyüyü bozmasını istedim. Beni cinleriyle korkutsa da başarılı olamadı. Birkaç gün sonra onu hiç beklemediği bir anda uykusunda boğarak öldürdüm. İfrit ve Cühen bunu duyar duymaz beni Senig adında İfritlerden ordusu olan çok güçlü bir cin padişahına şikayet ettiler. Ve padişah beni kendisinin yaşadığı Arap ülkelerinden birindeki zindana hapsetti. Orada aylarca işkence gördüm. Kurtulmak için çok dua ettim. Çok çabaladım ama işe yaramadı. Tam ümidimi yitirmişken Zakir adında güçlü bir cin bana yardım etti. Karşılık olarak benden şimdilik bir şey istemediğini, günü gelince isteyeceğini söyledi. Zindandan kurtulduğum gün, yani bugün, senin nikahının olduğunu öğrendim. Her şeye rağmen sana geldim ama sen beni gördüğün halde canı seçtin. Üstelik karnınızda bebeğimizi taşırken. O bebeğin benden olduğunu biliyorum. Sakın bana yalan söyleme. Sen bu gerçeği bilerek bebeğimle beni ayırmaya çalıştın. İşte bu yüzden bu cezayı sonuna dek hak ediyorsun. Bebeğini bir defa bile göremeyeceksin. Boğazım düğümlenmişti. Zaman anlamını yitirmişti. Amir'in son sözleri kulağımda uğulduyordu. Bebeğimi görememek ölümle eşdeğerdi. Eğer böyle bir şey yaparsa öldürürdüm kendimi. Hiç düşünmez yapardım. Ne? Neden yapıyorsun bunu? Neden? Sen böyle değildin Amir. Ne değişti? Şu 7 ayda bu kadar vicdansız olmayı nasıl başarabildin? Ne olursa olsun bebeğimi sana vermeyeceğim. Onu benden alamayacaksın. Ben sözümü bitirdiğim esnada kapı hızla açıldı ve içeriye biraz önce gördüğüm siyah cinle birlikte 3 tane cin daha içeriye girdi. Ellerinde kesici aletler vardı. Ben korkuyla Amir'e bakarken Amir de onları anlamaya çalışıyordu. O da benim gibi korkuyordu. Bakışlarından anlayabiliyordum. Amir, neler oluyor? Bunlar da kim? Elindeki aletlerle neler yapacaklar? Bu Zakir Eftelya, bana yardım eden cin. Evet Amir ve Eftelya, artık hesaplaşma vakti geldi. Amir, seni hayatın pahasına da olsun kurtardım. Şimdi de karşılığını alma vakti. El amluku istiyorum. Bebeğinizi bana vereceksiniz. Amir hızla Zakir'e doğru yürümeye başladı. Yanına gittiğinde onu hızla duvara çarptı ve bebeğimizi vermeyeceğini söyledi. Bebeğimi benden almalarından çok korkuyordum. Gözlerim kapıya doğru kaydığında aylar sonra ikisini yeniden yan yana gördüm. İfrit ve Cühen sinsi sinsi gülerek bana bakıyorlardı. İzin veremezdim. Bebeğimi benden alamazlardı.
Dua. Hemen dua okumalıydım. Gözlerimi kapattım. Tam besmele çekecektim ki ilk önce Amir'in çığlığını işitti kulaklarım. Ve hemen ardından karnımda tarifi imkansız bir acı hissettim. Gözlerimi hızla açtığımda o cinlerden bir tanesi bıçakla karnımı kesiyordu. Her bıçak darbesinde canım daha da çok yanıyordu. Koyu kırmızı kanım bütün vücuduma yayılırken ellerim ve ayaklarımın bağlı olmasına aldırmadan çırpınmaya, çığlık atmaya başladım. Acımın tarifini anlatamazdım. Cin o keskin ve uzun tırnaklarını karnımın kestiği yere geçirdi ve iki eliyle kesiği yanlara doğru açtı. Karnım yırtılırken çıkan o ses kulağımda yankılanıyordu. Ağzımda hissettiğim kan tadının hemen ardından kan kusmaya başladım. Yarı açık gözlerimle Amir'e baktığımda Güven elindeki bıçakla her yerini delik deşik ediyordu. Hıçkırıklarımla karışan çığlığım odanın duvarlarını titretirken o siyah varlık iki elini iyice karnımın içine soktu ve bebeğimi dikkatlice karnımdan çıkardı. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Gözlerim sık sık kararırken daha doğru düzgün göremediğim bebeğimin göbek bağını kesen cin kanlar içindeki bebeğimi Cühen'in kollarına bıraktı. Hayır, bırakın bebeğimi. Son gücümle bağırmaya çalışırken bebeğimin sesi kulaklarıma ulaştı. Kalbim çok acıyordu. Bebeğimi istiyordum, sadece onu. Bebeğimi bana verin. Onu benden ayırmayın. Sinek vızıltısından hallice çıkan sesimle son defa Cühen'e seslendim ama bebeğimle birlikte kapıya doğru ilerlemeye başladım. Hayır, bırak bebeğimi. Götürme onu, bırak. Amir ne olur uyan. Bebeğimizi kurtar ne olur. Amir kalk. Haykırışlarım boşunaydı. Ne Amir kalkıyordu ne de Cühen bebeğimi getiriyordu. Cühen son defa gözlerime baktı ve kapıdan kahkahalar atarak çıkıp gitti. Kendimi kaybetmek üzereyken ifrit başucuma gelip son sözlerini söyledi ve kapıya doğru ilerledi. Son gücümle bağırsam da daha fazla dayanamadım ve gözlerimi acılar içinde kapattım. Her şey senin suçun Eftalya. Amir'i sevmeseydin, onu bana bıraksaydın bunlar başına gelmeyecekti. Senin asıl sahibin Çağlar'dı. Sen kaderine karşı geldin ve şimdi cezanı çekeceksin. Cehennemde görüşürüz. Çığlıkları kabiledeki cinlerin ve azabın kulağına bir melodi gibi gelirken Nazar yarı baygın bir halde pentagram sembolünün üzerine düştü. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Gözleri bulanık gördüğü için etrafındaki karartıları tam anlamıyla seçemiyordu. Ağzında hissettiği metalik tat ile olduğu yere kan kusmaya başladı. Azap karşısındaki manzara büyük bir haz ile bakarken, Dinhar karşısında kendisinden geçmek üzere olan insanı ayinler içinde kurban edeceğinin planını çoktan yapmıştı. Dinhar'ın gözlerindeki istek azabın gözünden kaçmamıştı. Artık zamanı gelmişti. Ayin başlayabilirdi. Azap derisiyle yapışık halde olan kemiksi yapıdaki uzun tırnaklarını yerde boylu boyunca yatan insanın gözlerine sokmak için yavaş adımlarla Nazar'ın yanına gitti. Sol eliyle saçından tutarak pentagram sembolünün baş tarafına doğru sürüklemeye başladı. Nazar hissettiği acıyla sadece içten inlemeler sarf edebiliyordu. Nerede olduğunu ve başına neler geldiğini çözmeye çalışırken çığlık atmak, kan kusan ağzıyla çok zordu. Azap intikam dolu bakışlarla yüzüne sinsi bir gülümseme yerleştirdi ve Nazar'ı boğazından tutarak havaya kaldırdı. Gür sesiyle zindanı inletirken Nazar için kaçınılmaz son gelmişti. Sivri tırnaklarını Nazar'ın göz bebeklerinin içine batıran Azap, Nazar'ın feryatlarıyla sesini daha da gürleştirdi ve ayini başlatan sözleri bahşetti. Ey şeytanın yolundan giden cinlerim! Bu aciz ve topraktan yaratılan insanı şeytana kurban ediyorum. Allah elbet bir gün yanıldığını anlayacaktır. Dünya iyilikle değil, kötülüğün kanıyla boğulup kıyamete erecektir. Ve o kıyameti biz başlatacağız. Azap tırnaklarıyla Nazar'ın gözlerini ortadan ikiye ayırmışken Cinhar'ın bakışlarına kayıtsız kalamadı ve Nazar'ı Azrail'ine teslim ederek ayinin devam etmesi için yerine geçti. Her zamanki sözlerini tekrarlamaya başladı. Cinhar, Nazar'ın ağzını kıpırdatmasıyla dua okumaya çalıştığını anladı. Gür bir kahkaha atarak onu pentagram sembolünün ortasında yer alan kayaya çakılı olan zincirlere el bileklerinden tutarak astı. Eline aldığı ucu sivri demiri kendi ateşiyle kızgınlaştırıp kor gibi yapıp Nazar'ın vücudunu çırılçıplak ederek İbranice kelimelerle Allah yok, Muhammed yok, ya Efrit, ya Deccal, ya şeytan gibi nice cümlelerle yazmaya başladı. Nazar vücuduna değen kızgın demirin acısına uyuşmuş bedeni nedeniyle çok az hissediyorken içinden Allah'a yalvarıp kurtulmak için dua ediyordu. Ama nafileydi. Kimse gelmiyor, onu bu cehennemden kurtarmıyordu. Cinhar ayin için gerekli kelimeleri kurbanların vücuduna vahşice yazmaya bitirdiğinde Nazar'ın yara bere içinde kalmış vücudundan damlayan kanları eliyle alıp pentagram sembolünün içine çeşitli şekiller çizmeye başladı. Hemen ardından kendi kanından birkaç damla şekillerin üzerine damlatarak Nazar'ın etrafını saran dev bir alev çemberi yaktı. Kabiledeki cinler ateşin yanması ile kendilerinden geçerek
Ateşte ağır ağır yanan kurbanın etrafında dönmeye başladılar. Nazar'ın açık yaralarındaki yağlar ateşin kızgınlığıyla etlerini ve kemiklerini fapırdatarak pişirirken Nazar artık bu katlanılmaz acıya boyun eğmiş, bilincini tamamen kaybetmişti. Böylelikle bir masum insan daha şeytanın yolunda heba edildi. Ruhu Azrail'in himayesi altında büyük bir bilinmezliğe doğru yol almaya başladı. Azap keyifle kurbanının yanmış cesedine baktı. Bu yaptıkları hiçbir şeydi. Ve büyük final. Dün geceden ödünç alırken zamanı, Çağlar vücudunda hissettiği ürpertiyle açtı gözlerini. Yüzü sol kulağında hissettiği acıyla buruşurken başında da aynı ağrı kol gezinmeye başladı. Göğsünde hissettiği ağrı ve baskı onu boğuyor, zihninde dolan kelimeler her zerrenin ürpermesine neden oluyordu. Eftelya'yı dinlemeli ve bizlerin varlığına inanmalıydın Çağlar. Gözündeki ağrı nedeniyle nefes almakta gitgide zorlanan Çağlar aklını kaçırmak üzereydi. Bu nasıl olabilirdi? Hayal değildi. Yaşadıkları çektiği acı kadar gerçekti. Sen tam bir ahmaksın Çağlar. Eftelya'ya inanmadın ve amacıma ulaşmama bilmeden de olsa yardım ettin. Eftelya artık benim. Bebeğimiz Selmina da öyle. Görevin sona erdi. Artık ölebilirsin. Çağlar'ın vücudunda korku ve endişe duygusu tavan yapmışken acı dolu bir ölümün tuzağına düşmüştü. Gözleri yanında hiçbir şeyden habersiz masumca uyuyan karısına kaydığında ölüm vaktinin geldiğini yüreğindeki ince bir sızıyla kabullendi. Kelime-i şehadeti söylemeyi bilmediği için dudaklarından son bir defa Eftelya'nın adı döküldü. Sonrası ise yavaş ve acılı bir ölümün başlangıcıydı. Amir Çağlar'ın kalp atışını hızlandırırken göğsünü dayanılmaz zor bir ateşle yakmaya başladı. Çağlar'ın yanmaya başlayan derisi gitgide geriliyordu. Eftelya benim. Bu sözler Çağlar'ın zihninde tekrarlanıp dururken sabahın ilk ışıkları beyaz tül perdeden süzülüp odanın duvarlarına yansımak üzereydi. Odanın ölümcül sessizliği Çağlar'ın derisinin yırtılma sesiyle bozuldu. Göğsünün ortasında ikiye ayrılan derisini bacaklarındaki ve kollarındaki derilerin yırtılması takip etti. Bu acıya dayanmak çok zordu. Derisinde oluşan yırtıklardan dolayı beyaz nefresim takımına sıçrayan kanını gören Çağlar yeni bir acı ile sınanıyordu. O acı çektikçe Amir daha da çok haz alıyordu. Çağlar gözlerindeki acıyla bağırmak istese de dili uyuşmuştu, sesini çıkaramıyordu. Göz bebekleri mangalda pişen sucuklar gibi zızırdayarak yanıyordu. Artık her yer kapkaranlık olmuştu. Bu karanlık ölümün karasıydı. Bilincini kaybetmek üzereyken vücudunda hissettiği hareketlenme ve ardından gelen acıyla korkusu arşa ulaşmıştı. Artık ölümün kollarındaydı, farkındaydı. Azrail canını almak için karşısında bekliyordu. Yalan, hurafe dediği şeylerin gerçek oluşu Çağlar'ı büyük bir pişmanlığa itse de artık çok geçti. Bu dünyada vadesi dolmuştu. Tövbe etse de neye yarardı? Azrail'in görevi her ne olursa olsun vadesi dolan canı alıp Allah'a teslim etmekti. Karşısındaki insan bir cin tarafından öldürülüyordu. Bu olaya bir müdahale ederse hem Allah'a karşı gelmiş hem de kainatın düzenini bozmuş olmaz mıydı? Yaralarının içinden çıkan etçil böcekler ve fareler Çağlar'ın vücudunu kemirmeye, göbek deliğini yırtarak çıkan büyükçe bir kara yılan ise boynuna dolanarak ağzının içine girerek onu boğmaya başladı. Birkaç dakika sonra Azrail görevini tamamlamış ve odadan ayrılmıştı. Amir ise büyük bir zaferi kazanmanın vermiş olduğu haz ile Elamlık bebeğine yapması gerekenleri söyledi. Sıra ondaydı. Elamlık bebek babasının söyledikleri dikkatlice dinledi. Annesine çok güzel bir kabus yaşattı. Sabırsızca babasına yapacaklarını söyledi ve annesinin rüyasında yer almaya başladı. Babasının güvenini boşa çıkarmayacak ve onun gücünü ispatlayacaktı. Biliyordu ki dünyaya geldiğinde kötüler aleminin en güçlüsü kendisi olacaktı. Azap kabilesinden ve şeytandan bile daha güçlü olacaktı. Her yer zifiri karanlık. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ruhum çok yorgun. Birden karşımda karalara bürünmüş bir beyazlık oluşmaya başlıyor. O beyazlığın içinde yavaş yavaş bir silüet beliriyor. Gittikçe bana yaklaşıyor ve bir beden haline bürünüyor. İlk gözleri dikkatimi çekiyor. İçleri bembeyaz ve çok korkutucu bakışlara sahip. Yavaş yavaş bakışlarım aşağılara kaydığında ellerinin ve ayaklarının ters olduğunu görüyorum. Ellerinin arasında topa benzer yuvarlak bir şey var. Ne olduğunu tam seçemiyorum. Ben küçük bir kızım. Ellerim ve ayaklarım ters. Bir yandan şarkı söyleyip bir yandan yavaş yavaş bana doğru gelen kızın yüzüne dikkatlice baktığımda aslında onu tanıdığımı fark ediyorum. Bu kız benim kabuslarımdaki kızım olarak gördüğüm Sermina'nın ta kendisi. Derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalışıyorum. Gözlerim ters ayaklarına takılırken o şarkısını söylemeye devam ediyor. Ellerim ve ayaklarım ters. Arkadaşlarım görünmez. Bu sır başkasına söylenmez.
Söylediği şarkının melodisini ıslıklarla çalarken yavaş yavaş yanıma yaklaşmaya devam ediyor. Elimdeki yuvarlak şeyi top sanmıştım ama değil. Söylersen gelirler, seni götürürler. Şşş. Selmina şarkının sözlerini bitirir bitirmez üzerime atlıyor. Saçlarımdan çekerken bir yandan da elinde tuttuğu yuvarlak şeyi bana gösterme çabasına giriyor. Ben ise aldığım yoğun et ve kan kokusundan kusmamak için kendimle savaşıyorum. Gözlerimi sıkıca kapatıp bu kabustan uyanmak istiyorum. Ağzım çıktığı kadar bağırarak Selmina'dan kurtulmak isterken istemsizce açtığım gözlerim bana ihanet edercesine yaşlarını serbest bırakıyor. Gördüklerim gerçeklikle hayal arasında arafta kalmama neden oluyor. Kalbim bin parçaya ayrılıyor. Selmina'nın elinde tuttuğu şey Çağlar'ın kesilmiş kafası. Başımı iki yana sallayarak hayır diye bağırmaya başlıyorum. Bu bir kabus, gerçek değil diyerek kendimi avutmaya çalışıyorum. Hıçkırıklarım boğazımı acıtıyorken Selmina şarkısını söylemeye devam ediyor. Ben küçük bir kızım. Ellerim ve ayaklarım ters. Arkadaşlarım görünmez. Bu bir sır başkasına söylenmez. Söylersen gelirler, seni götürürler. Şşş. Eftelya bu kabustan uyanıp yeniden başka kabusa yatmıştı. Korkuyla derin bir nefes alıp yatağından sıçrayarak uyandı. Korku dolu nefeslerinin arasında aldığı metalik kan kokusunu fark etmeyecek kadar sersemlemiş bir haldeydi. Gözlerini sıkıca yumup içinden bunun bir kabus olduğunu ve Çağlar'ın yanında uyuduğunu tekrarlayıp durdu. Bu düşüncesini kendisine ispatlamak için karanlıkta açtığı gözlerini kocasının olduğu tarafa doğrulttu. Çağlar'ın cansız ve paramparça olmuş bedeni kanlar içinde yanı başında duruyordu. Vücudunu saran bir titreme sonrasında hızla kendisine bir tokat atıp gözlerini sıkıca bir daha yumup açtı. Sonuç aynıydı, değişmemişti. Dışarıdan gözüken sessizliğe inat yüreğinde feryatlar kopuyordu. Bakışları kocasının baş tarafına kaydığında asıl yıkımı orada yaşadı. Çağlar'ın başıyla gövdesi birbirinden ayrılmıştı. Gözlerinden sicim gibi akan yaşlar ölümün soğukluğunda buz tutuyordu. Boğazından kopan bir hıçkırık gerçeklerin bir tokat gibi yüzüne çarpmasına neden olmuştu. Karnını tutarak zor da olsa ayağa kalktı. Dizlerinde derman yoktu. İçinden bir güç onu ayakta tutuyordu. Bu güç El Amluk bebekti. Lakin onun şimdilik bundan haberi yoktu. Bebek annesinin fiziksel bir zarar görmemesi için onu zihninde yönetmeye karar verdi ve Eftelya'nın düşüncelerini etkilemeye başladı. Babasının istediğini yapıp onu delirtecekti. Böylelikle Amir, Eftelya'nın akıl hastanesinde kaldığı süre boyunca kendisine aşık edebilecek, bebek doğduğunda da ikisini hastaneden kaçırıp istediği gibi yaşatacaktı. Eftelya vücudunu taşıyamaz halde istemsizce attığı adımlarla odadaki bir duvarın önüne geldi. Sertçe yere oturdu, karnını izin verdiğince dizlerine sarıldı. Bir süre sonra Selmin annesinin sinir krizi geçirmesi için düşüncelerine daha da çok baskı yapmaya başladı. Eftelya'nın sakin ağlamaları iş çekişlere, oradan da çığlık atmaya dönüşmüştü. Avazı çıktığı kadar bağırıp saçlarını çekmeye başlamıştı. Ev sahipleri Kadriye Hanım izlediği televizyon programının sesini duyduğu çığlık sesiyle kıstı. Dikkat edip sesin nereden geldiğini anlamaya çalışırken bu sesin Eftelya'ya ait olduğunu fark etti. Telaşla kumandayı kanepeye fırlatıp yerinden kalktı. Askılıkta asılı olan anahtarı ve girişteki dolabın üzerinde duran cep telefonunu yanına alarak evinin dış kapısını açarak Eftelyaların evine doğru koşmaya başladı. Bir yandan da Çağlar'ın kendisi ne olur olmaz diye verdiği anahtarları düşürmemek için sıkı sıkıya tutuyordu. Kalbi korkuyla atarken Eftelya'nın çığlıkları gittikçe artıyordu. Nihayet evin kapısının önüne geldiğinde kapıyı açtı ve evin içerisine girdi. Sesin yatak odasından geldiğini anladığında hemen o tarafa doğru koştu. Kapalı kapıyı hızla açarak odanın içerisine girdi. Aldığı kokuyla mide sulanırken gördüğü manzara ile dehşete düşmüştü. Çağlar paramparça bir halde yatakta cansız yatarken Eftelya duvar dibine sinmiş sinir krizi geçiriyordu. Soğukkanlılığını korumaya çalışarak titrek ama bir o kadar da seri adımlarla Eftelya'ya doğru ilerledi. Onu buradan çıkarması gerekiyordu. Kurumuş boğazını aldırmadan birkaç defa Eftelya'nın ismini seslendi. Kendisine tepki veremeyecek düzeyde olduğunu anlayınca kolundan tutarak zor da olsa ayağa kaldırdı. Yavaşça yürüterek odadan çıkardı. Onu salondaki koltuklardan bir tanesine oturtarak hemen telefonunu cebinden çıkardı. İlk olarak ambulansı, sonrasında ise polisi arayıp kısaca bildiklerini ve adresi söyleyip kapattı. Gördükleri bir faciadan ibaretti. Bu evde olanlar kanının donmasına sebep oluyordu. Polisler karşılaştıkları manzara karşısında kusmamak için kendilerini zor tutarken saatler sonunda olay yeri incelemesi bitirmiş ve ceset torbasını koyarak olay yerinden ayrılmışlardı. Asıl ölüm sebebi otopsi sonrasında çıkacak olsa da ilk defa böyle bir ceset ile karşılaştıkları için ölüm sebebini bulamamışlardı. Amir ise bu manzarayı keyifle izlemişti.
Yaptıklarının neye mal olacağını bilmeden. 1,5 ay sonra. Merve Eftelya'nın son durumu nedir? İzmir'de yeni açılan bir akıl hastanesinde görev yapan Merve hemşire, Doktor Hakan'ın gözlerine hüzünle baktı. Bugün sabah ve öncesinde gördüklerini söyleyip söylememek konusunda ise kararsızdı. Maalesef doktor bey, bir gelişme yok. Serumlarla vitamin desteği vermeye ve antidepresan iğneleri vurmaya devam ediyoruz. Son 3 haftadır kendi kendine yemek yiyor, o kadar. Yemeğini de odasında yiyor. Diğer hastalarla birlikte yemeği kabul etmiyor. Bir de ne Merve. Doktor bey, kendine geldiği günden beri boş duvara bakıp konuşuyor. Birkaç defa ağzından Amir ismini duydum. Durumu iyiye gitmesi gerekirken iyice kötüye gidiyor. Yarın öbür gün doğum yapacak. Korkarım ki bebeği çocuk esirgeme kurumuna vereceğiz. Maalesef en azından kendisi iyileşene kadar bebeğin çocuk esirgeme kurumunda kalması gerekiyor. Kadın doğum doktoru olan arkadaşım ile konuştum. Yaptığım muayene sonucunda doğuma çok az bir süre kaldığını söyledi. Gözün Eftelya'da olsun. Tabii ki de doktor bey. İzninizle ben gideyim. Hastaların ilaç saati yaklaşmak üzere. Merve hemşire doktorun yanından hızla ayrılırken Amir her zamanki gibi Eftelya'nın başucunda onu izliyordu. Her şey istediği gibiydi. Bir pürüz çıkmadığı takdirde çok yakında bebeği Sermina'yı kucağına alacaktı. Eftelya gördüğü rüyadan huzursuzca uyandı. Son 1,5 aydır olduğu gibi Amir yine yanı başında kendisine bakıyordu. Donuk bakışlarıyla Amir'in anlam veremediği bakışlarına karşılık verdi. Aldığı ağır ilaçlar yüzünden hissizleşmişti. Seni çok seviyorum Eftelya'm. Biliyorum bir gün sen de beni seveceksin. Amir'in sözleriyle Eftelya'nın duyguları karmakarışık bir hal aldı. Duygularında delicesine sevdiği cin karşısındaydı. Ona karşı ne hissetmeliydi bilmiyordu. Bilmediği bir şey daha vardı ki karnındaki elamlık bebeğin duygularına hüküm ediyor oluşuydu. Sermina doğmadan önce annesini babasına aşık edecekti. Bunu yapmak zorundaydı. Yoksa babasına kendisini ispatlayamazdı. Amir Eftelya'ya doğru eğilmiş, dudaklarına bir öpücük kondurdu. Tam o sırada davetsiz bir misafir odaya gelmişti. Müslüman cin kabilesinden ve kendisinin bir numaralı düşmanı olan Belemir, yine Amir'in karşısına çıkmıştı. Amir öfkeden kıpkırmızı olmuş gözlerle karşısındaki kendisini öldürecekmiş gibi bakan Belemir'e bakmaya başladı. Hızla yanına gidip Belemir'in boğazına sarıldı ve onu duvara sertçe itti. Belemir'in buraya ne niyetle geldiğini çok iyi biliyordu. Eftelya'ya el amluk bebeği söyleyecekti. Sana bir daha buraya gelmemeni söylemedim mi Belemir? Bir insanoğlunu kandırmana izin vermeyeceğim Amir. Amir Belemir'e haddini bildirecekti ama bunu Eftelya'nın yanında yapamazdı. Eftelya'ya bir bakış atıp Belemir'i bırakmadan odadan kayboldu. Ona gününü kendi alemlerinde gösterecekti. Burada kendi alemlerinde olduğu kadar güçlü olamıyordu. Eftelya uyuşmuş bakışlarla olan biteni anlamaya çalışırken odanın kapısı açıldı. Başını kapıya doğru çevirdiğinde Merve hemşirenin geldiğini gördü. Yüzünü mümkün olduğunca buruşturdu. Yine ilaç saati gelmişti ve yine kendisini uyuşturacaklardı. Merve hemşire gülümseyerek odaya girdi ve kapıyı kapattı. Elindeki ilaç tepsisini masanın üzerine koydu. Enjektörün havasını boşaltıp iğneyi taktı. Hemen ardından küçük cam şişedeki ilacın ucunu kırıp ilacı enjektörün içine çekti. Tam geri dönüp iğneyi yapacakken vücuduna giren titreme ile başı döndü. Beyni istemsizce uyuşmaya başladı. Vücudunun kontrolünü yavaş yavaş kaybediyordu. Gözlerini yavaşça elindeki iğneye doğrulttu ve hızla koluna saplayıp ilacı vücuduna boşalttı. Eftelya Merve hemşirenin ne yapmaya çalıştığını anlayamamıştı. İçinde bir huzursuzluk baş gösteriyorken hemşirenin yere yığılmasıyla korkuyla yerinden sıçradı. Az sonra gördüğü şey ile korkusu arşa ulaşmıştı. Kabuslarında ailesini ve en iyi dostunu acımadan öldüren Cühen ve İfrit şimdi karşısında kendisine bakıyordu. Vücudunu istemsiz bir titreme alırken elamlık bebek annesini kontrol altına almakta zorlanıyordu. Bunda karşısındaki kendilerine bakan cinlerin bir payının olduğunu biliyordu. Ne yapmak istediklerini çoktan anlamıştı. Annesinin ve kendisinin tek kurtuluşu babasının gelmesine bağlıydı. İfrit ve Cühen, Eftelya'nın karnındaki elamlık bebeğe sahip olmak için çok beklemişlerdi. Ve o gün nihayet gelmişti. Eftelya erken doğum yapmasına vesile olacak o karışıklıkta bebeği kaçıracaklardı. Planlarını devreye sokabilmek için haftalarca beklemişlerdi. Ve o gün nihayetinde gelmişti. Elindeki iğneyle adım adım Eftelya'ya yaklaşan İfrit, elindeki iğneyi Eftelya'nın koluna hiç acımadan batırdı. Eftelya hissettiği acıyla gözyaşlarına boğulmuştu. Cühen cinlerinin sayesinde Amir'in gelmek üzere olduğunu haberini aldıktan sonra İfrit ile birlikte hızla odadan dışarıya çıkıp hastanenin kuytu bir yerinde saklanmışlardı. Amir odaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Eftelya yatakta bilinçsizce kıvranıyor, çığlıklar atıyordu. Elamlık bebekten ise hiçbir ses duymuyordu.
Gözü yerde yatan hemşireye takıldığında burada kötü bir şeyler olduğunu anlamıştı. Doktor Hakan koridorda doktor arkadaşıyla konuşurken duyduğu çığlıkla birlikte hızla Eftelya'nın kaldığı odaya doğru koşmaya başladı. Kapıyı hızla açıp odaya girdiğinde gördüğü manzara ile bir an ne yapacağını şaşırmıştı. Hızla kapıdan içeri girip bağırarak yardım istedi. Odaya tekrar girdiğinde arkasından doktorlar ve hemşireler odaya doluşmuştu. Merve hemşire hızlıca kucaklanıp odadan çıkarken Doktor Hakan Eftelya'nın kontrollerini yapıyordu. Bütün bulgular bir tek şey gösteriyordu. Doğum başlamıştı. Hızla Eftelya'nın kolundaki serumu çıkartıp alnındaki teri doktor önlüğüyle sildi. Ona derin derin nefesler alması gerektiğini telkin edip duruyordu. Gelen sedye ile birlikte Eftelya'yı kucaklayıp sedyeye yatırdı. Sağlık görevlileri sedyeyi kapının önünde hazır bekleyen ambulansa doğru hızla sürmeye başlamıştı. Eftelya'nın çığlıkları akıl hastanesinin koridorlarına yankılanarak bir felaketin geleceğini haykırıyordu. Topraktan yaratılan ile dumansız alevin aşkı, insanlığın kaderini sil baştan yazabilir mi? Masum bir o kadar da tehlikeli bir bebek, büyük bir lanetin sebebi olabilir mi? Her soru cevabını bekliyordu. Sabırsızca ve atsız hikaye şimdi başlıyordu. Geçmişin laneti kanında dolaşırken, onun tek istediği topraktan yaratılan ve bir insan olan annesi Eftelya ile kafir bir cin olan babası Amir'in intikamını almaktı. Aldığı her nefes insanlık için büyük bir zulüm iken yıllar sonra saklandığı yerden çıkmanın vakti gelmişti. Sermina derin bir nefes alıp gözlerini kapattı. Büyülü sözcükler dudaklarından firar ederken yakın bir zamanda kendisini büyük bir savaşın ortasında bulacaktı. Bir yanda kendisini esir almak isteyen Azap kabilesi, bir diğer yanda alınacak büyük bir intikam. Ölümün ve intikamın yönettiği bu tehlikeli savaşın kazananı kim olacaktı?